İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bu videonun çağrısı sadece kendin için yaşamak olsun. Sadece kendin için yaşamak ne demektir? Bu bencillik midir? Ya da kötü bir davranış mıdır? Başkaları için mi yaşamamız gerekir ya da sürekli başkalarını mutlu etmek mi zorundayızdır? Bu zihnin penceresinden bakmaktır. Bu sınırlı bir görüştür. Ve bu sınırlı görüş senin kendi parmaklığın olur ve seni andan koparır, seni kendinden koparır, seni kendini gözlemden koparır. Yapacağın tek şey sadece kendin için yaşamaktır. Fakat bu bencillik değildir. Algılandığı gibi bir bencillik değildir. Doğada her şey sadece kendisi için var olur. Arılar kendisi için var olur. Arının tek niyeti, tek gayesi kendi besinini sağlamak, kendi yaşamını sürdürmektir. Fakat bugün arılar sayesinde çiçekler polenlenmekte ve bir sürü yaşam var olmaktadır. Rüzgar sadece kendisi için eser. Nehir sadece kendisi için akar. Fakat bunların hepsi bütüne bir hizmettir. Ve sen de bu bütünden ayrı değilsindir. İnsan doğanın dışında değildir, doğanın kendisidir. İnsanı doğadan ayrı gösteren tek şey, kendinin bir kişi olduğunu ve her şeyden farklı olduğuna inanmasıdır. Ve bu da zihnin penceresinden bakıştır. Oysa bu hayatta ne görülüyor ise, ne yaşanıyor ise, ne şekilde var oluyor ise, hepsi Tanrı'nın kararıyla, Tanrı'nın kendi içinde kurduğu hayale ve bütüne hizmet edecektir. Ve her şeyde ifade bulan Tanrı'dır. Arı olan da Tanrı'dır, karınca olan da Tanrı'dır, insan olan da Tanrı'dır. Rüzgar olup esen de Tanrı'dır. Çünkü her şeyi kendinden var etmekte ve her yerde kendini deneyimlemekte, bu hayatı tatmaktadır. O halde senin bir başkası için yaşıyor oluşun aslında buna bir perde olacaktır. Çünkü Tanrı senden sen olarak bu oyunu tatmak istemiştir. Senden sen olarak dokunmak istemiştir. Senden sen olarak görmek istemiştir. O halde senin yapacağın tek şey sadece kendin için yaşamaktır. Kendin için yaşadığında o halde içindeki o sonsuz güce, sonsuz sevgiye, Tanrı'ya izin vermiş olursun ve o senden tüm potansiyeliyle parıldamaya ve ifade bulmaya başlar. Oysa sen başkaları için yaşamaya başladığında, başkalarını mutlu etmek istediğinde kendine bir sınır koyarsın ve bir illüzyon yaratırsın. Çünkü zihin için daima başkaları vardır. Sürekli olarak kendi dışında bir dünya yaratır ve bu dünya için koşmaya, bu dünya için mücadele etmeye başlar. Oysa bu bir illüzyondur. Bu bir yanılgıdır. Çünkü senin dışında hiçbir şey yoktur. O halde senin yapacağın tek şey kendi pencerenden görmek, kendi pencereni beslemektir. Fakat bu başkalarına kötü davranmak, başkalarını umursamamak değildir. Ancak kendin için yaşadığında, kendini önemsediğinde zaten doğal olarak herkesi ve her şeyi önemsediğini görürsün. Oysa kendini önemsemeyip bir başkaları var deyip başkalarını kendinin önüne koyarsan ne onları önemseyebilir, ne onları mutlu edebilir, ne de kendini mutlu edebilirsin. Çünkü sen mutlu olmadığın sürece başka kimse mutlu olamayacaktır. Zihin diyecektir ki, önce çocuklarım mutlu olursa ben de mutlu olurum. Eşim mutlu olursa ben de mutlu olurum. Arkadaşlarım mutlu olursa ben de mutlu olurum. Oysa mutluluk böyle bir şey değildir. Mutluluk mum alevi gibidir. Ancak senin ateşin yanıyor ise sen başkalarına ateş verebilirsin ve başkalarının senden ateş alıyor olması senin ateşini küçültmez. Çünkü ateş de birdir. Senin yapacağın sadece ve sadece kendi ateşini yakmak
ve sadece o ateşi senden almak isteyenin almasına gönülden izin vermektir. Ateşin olmadan başkalarının ateşini yakmaya çalışmak sadece bir oyalanma ve mutsuzluk hali doğuracaktır. Senin dışında hiç kimse ve başka hiçbir şey yoktur. Senin yapacağın tek şey kendi mutluluğunu, kendi iç huzurunu parlatmaktır. Bunu yaptın mı, senin artık başka hiçbir şey yapmana da gerek kalmaz. Çünkü sen mutlu olandan, mutluluğun kendisi olana evrilirsin. Ve o halde bir mutluluk olarak bu bütünün içinde, yüzen bir halde geçtiğin her yere mutluluk dağıtırsın. Bunun için artık bir çaba ve bir amaç gerekmez. Birilerini mutlu etmeliyim gibi bir amaç gerekmez. İşte o halde senin doğan ortaya çıkar ve sen de aynı doğa gibi olursun. Sadece kendisi için yaşayan fakat tüm bütünü var eden bir arı gibi olursun. Sadece kendisi için solucan toprağın içinde gezmekte fakat toprağın verimliliğini sağlamaktadır. Tüm doğadaki her şey en küçük parçadan en büyük parçaya kadar her şey bütündür ve hepsi sadece kendi için var olur fakat bütüne hizmet eder. Çünkü küçüğün büyükten farkı yoktur. Çünkü hepsi Tanrı'nın bir deneyimidir. Hepsinde ifade bulan Tanrı'dır ve onun planı kusursuzdur. Ve onun için bir küçük parça, bir büyük parça yoktur. O bir yerde parıldamaya başladığında, bir yerde ona izin verildiğinde, bir yerde o özgürce ifade bulduğunda, o artık sadece bir yerde olmaz. O her yerde olur. Senin yapacağın tek şey de bir başkaları var ve önce onları mutlu etmeliyim. Önce onlar için çalışmalıyım. Önce onlar için emek vermeliyim. Oyununu bırakıp sadece kendim için yaşıyorum diyecek özgürlükte olmaktır. Ve ancak sadece kendin için yaşarsan düşünceden özgürleşir, anın kendisi olursun. İşte o halde anı yaşamaya, yaşadığın hayattaki mucizevi deneyimlere görmeye başlarsın. Mucizevi deneyimler bugünkünden farklı olacak anlamına gelmez. Zaten şu anda yaşananın da mucizevi olduğu ortaya çıkacaktır. O halde işte sen düşüncende dalgalanıyor değil, bu hayatın içinde süzülüyor olursun ve o halde bütünün her an mucizeleriyle en küçük parçadan en büyüğüne kadar hepsinin mucizeleriyle var olduğunu, var ettiğini ve bütünü beslediğini görürsün. Bu halde bencil misindir? Her şey zaten benden var olmuş ise bencil misindir? Her şey zaten ben olana bir ifade ise senin kendin için yaşıyor oluşun bencillik midir? Yoksa yine içindeki varlığının Tanrısına hizmet etmek midir? Onun senden olmak istediği, onun senden oynamak istediği, onun sen olarak bu hayatı tatmasına izin vermek bencillik midir? Onun zaten seninle kusursuz olan planına kendini açmak ve bu kusursuzluğu seyretmek bencillik midir? Sadece kendin için yaşa. Çünkü her şey sensin. Fakat bir başkaları var ve önce onlar dersen kendini unutursun. Kendini unuttuğunda da varlığının Tanrısına bir sınır koymuş olursun. Olacak olan elbet olacak ve o sınırlar varlığının Tanrısı tarafından elbet parçalanacaktır. Fakat bugün son derece basit olanın, basit olarak ortaya çıkmasına izin verecek olan sensindir. Şimdi, şu anda kendine izin ver. Ve bil ki varlığın kusursuzdur ve bütünden ayrı değildir. Varlığın kusursuzdur ve doğadan ayrı değildir.
Varlığın kusursuzdur ve senin varlığın rüzgarın varlığından ayrı değildir. Senin varlığın huşuyla yükselen dağlardan ayrı değildir. Senin varlığın akan nehirlerden ayrı değildir. O halde sadece kendin için yaşamaya izin vermek şu anda senin elindedir. Sadece kendin için yaşaman dileğiyle. Yolun ışığınla aydınlansın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiyle.